Evet sevgili Uçan Kuş TV izleyenleri, sağlık vaktinde partnerim operatör doktor Fatih Dağdelen'i yine karşıma aldım ve sizlerden gelen soruları kendisine yönelteceğim. Özellikle ip askı sorusu çok fazla geliyor. Evet. İp askı nedir hocam? Çeşitleri nelerdir? Ve bunu tabii ki sadece plastik cerrahlar yapmalı. Evet. Bununla alakalı bilgi almak istiyoruz. Şimdi şöyle, yüz gençleştirme prosesinde aslında elimizde bir takım cihazlar var. Ki zaman zaman da bu konu oluyor zaten. Bu cihazlar dışarıdan enerji bazlı uygulamalar ile cildi sıkılaştırmak amaçlı yapılan bir takım tedavilerle seyrediyor. İkincisi iplerle yapılan uygulamalar, bir de yüz germe teknikleri var. Şimdi aslında yaşlanma sürecini önce çok iyi anlamak ve tedaviyi de kişiye özel bir şekilde ve bu üç prosesin de hepsine hakim bir hekim tarafından yapılması, doğru hastaya doğru endikasyon koyup doğru tedavi planlanırsa o zaman başarılı, güzel bir sonuç alınır. Diğer şekilde standart bir teknik ile her hastaya yaklaşırsanız o takdirde hem hasta mutsuz olur hem sonucu itibariyle problem yaşanır. Bu amaçla da öncelikle hastayı iyi dinlemek, iyi anlamak gerekiyor. Hastanın beklentisini iyi anlamak gerekiyor. Ona uygun bir şekilde tedaviyi planlamak gerekiyor. Yani tıptaki bütün hastalıklar için geçerli olan kurallar estetik cerrahide yüz güzelleştirme ya da yüz gençleştirme prosesinde de hemen hemen aynıdır. Şimdi bir hasta bize başvurduğunda öncelikle biz hastayı önce bir değerlendiriyoruz. Hastanın yaşını, başını, her şeyini anladıktan sonra yüzündeki sarkıklığı, yüzündeki problemleri, o tüm programlarda anlatıyorum. Yani üst tarafta mı, orta yüzde mi, altta mı? Ki proses tam olarak netleştikten sonra o hastaya bir tedavi planı çıkartılıyor. Bu tedavi planının içerisinde hastaya isterseniz keserek yüz germe de yapabilirsiniz, isterseniz iple askı da yapabilirsiniz, isterseniz cihazlarla bir takım tedaviler de yapabilirsiniz. Fakat hepsinin kendine göre bir takım avantajları ve dezavantajları vardır. Ben plastik cerrah olarak mesela bu ip askı meselesine aslında daima biraz mesafeli durmuşum. Hatta karşıyımdır da, onu da söyleyeyim daima. Çünkü ben kendi hastalarımda daha uzun yıllar sonuç görecek beklentisi olan hastalarla daha fazla karşılaştığım için belki de. Oysa ki ip askı yöntemi ile ilgili olarak mesela haddini aşan söylemler var. İşte 7 yıl gider, 8 yıl gider. Valla ben öyle bir şey görmedim şimdiye kadar. Bunlar haddini aşan söylemler. Biz normal yüz germe teknikleriyle bile hani 7-8 yıl olunca wow diyoruz, ne kadar güzel sonuç elde ettik. İp askı yöntemlerini böyle 7 yıl, 8 yıl gibi değerlendirmemek gerekir. Kaldı ki ip askı dediğimiz işlemde de kullanılan farklı ipler var. Bunların içerisinde absorbe olabilen, yani vücut tarafından emilebilen ipler var, emilmeyen ipler var. Yine teknolojisi de birbirinden çok farklı ip uygulamaları, teknikleri var. Ki ben kendi pratiğimde aslında 20 yıldan beri ip uygulamaları yaparım ki hatta bilirsiniz Niptak dizisi diye bir dizi vardı. O dizinin ilk giriş fragmanında, giriş şeyinde böyle iplerle yapılan yüzleri gösteriyorlardı böyle çizim şeklinde, hatırlarsınız belki. Evet, evet, doğru. Yaş grubu biraz ileri olan kişiler, ki bu estetik cerrahi meraklı olan kişiler o diziyi mutlaka takip etmişlerdir ki o dizinin hani bir bölümünde iple uygulama teknikleri vardı. Şimdi Evet. iple uygulama aslında çok çok eski bir uygulama. Yani yeni bir uygulama değil, yeni bulunmuş bir şey değil. Kimsenin bulduğu bir şey de yok aslında. Sadece iplerin teknolojisi biraz zamanla değişebiliyor, ilerliyor. Bakın kullanılan ipin teknolojisi değişebilir. Yapılan işlemlerle ilgili olarak bir takım farklı uygulamalar ya da teknik beceriler artabilir. Tabii yöntemin günümüzde pek çok işlemle de kombinasyonu da yapılmakta. Yani iyi bir sonuç almanız için aslında sadece ip askıyla değil, belki bununla beraber işte dolgu, Botoks. bununla beraber bir yağ enjeksiyonu, yerine göre bir liposuction, yerine göre bir bişektomi, yerine göre cilde lazer uygulaması gibi bir takım şeyler yaptığınızda aslında yine kombine bir uygulama oluyor. O zaman sonuç alabiliyorsunuz. Zaten yüzde ne yaparsanız yapın en iyi sonuç daima kombine uygulamalarla ortaya çıkar. Çünkü yüzü şöyle düşünün, iskeletteki problem ayrı, aradaki asıcı bağlardaki problem farklı.
yağ dokusundaki azalma, buna bağlı gevşeme farklı. Bir de cildin, derinin yaşlanması var. O da apayrı bir sorun. O yüzden eğer doğru bir uygulama istiyorsanız mutlaka bu tüm parametrelerin hepsini birebir uygulamak gerekir. Şimdi iple askıyı bir yüz germe ile kıyaslamak çok doğru bir şey değil. Mesela belli yaş grubunda deri fazlalığı olan bir kişiye mutlaka yüz germe yapmanız gerekiyor. Çünkü oradaki fazlalık derileri ve alttaki dokuları mutlaka sıkılaştırmak için cerrahi bir uygulama gerekiyor. Daha hafif problemi olan ya da ısrarla ben bunu istemiyorum, yani ben bir yüz germe istemiyorum diyen kişiler için bir alternatif olarak iple uygulama tekniklerinde konuşabiliriz ki konuşuyoruz zaten. Yani belki de anestezi almak istemiyor hasta. Evet. Ona alternatif olarak iple germe olabilir. Aynen öyle. Tabii ki o uygulamadaki beklenti de ona göre daha düşük olmalı. Yani şimdi hasta hem iple gerdireceğim hem de işte şu kadar zaman gençleşeceğim, şu kadar bir beklentim var. Şimdi böyle bir şey yok. Yani burada anlatmaya çalıştığımız şey o aslında. Çünkü mesela cerrahi olarak yaptığımız bir uygulama ile biz hem kalıcı sonuç elde ediyoruz hem de çok belirgin, inanılmaz belirgin sonuçlar, değişiklikler elde edebiliyoruz. Şimdi bunu ayrı bir yere koymak gerekir. Yani siz cerrahide elde ettiğiniz sonucu iple alamazsınız. Bunun böyle bir dünya yok yani. Böyle bir dünya olsa o zaman hiç kimse cerrahi niye yaptırsın, niye yapalım yani. Sonuçta çok daha riskli bir ameliyat, çok daha problematik bir şey, çok daha fazla bir eğitim gerektiriyor, çok daha fazla bir tecrübe gerektiriyor. Şimdi bu tip tecrübelerden kaçıp her şeyi iplerle tedavi etmeye yönelik olarak yapılan çalışmalar biraz kolaycılık oluyor. Bu da sonuçta iyi yapılmayan uygulamaları, hemen düşen uygulamaları peşinde getiriyor. Bu da ne yapıyor? İplere karşı hastalarda belli bir güvensizlik söz konusu oluyor ve hastalarda bu tip uygulamaları yapmaz oluyorlar. Şimdi günümüzde maalesef ip uygulamaları denildiğinde bakıyorsunuz işte eli iğne tutan herkes ip peşinde, ip uygulaması ki bunlara değişik değişik isimler veriliyor. Bir kısmı popüler isimler sonuçta bir süre sonra etkisini de kaybediyor. Sonra yeni bir teknoloji çıkıyor. Bu defa yeni bir teknolojiye yeni bir isim vererek sanki yepyeni bir uygulama yapılıyormuş gibi. Şimdi bu kadar bir girişten sonraki bu giriş çok önemliydi çünkü bu kadar bahsetmesem konuyu insanların vakıf olması çok zor. Şimdi bir hasta geldi bize, deri yapısı, istekleri, beklentileri hepsi uygun ise ve cerrahi şu an düşünmüyorum diyor ise ve bu uygulamanın belli bir zaman devam edeceğini anlamış ise, kabul ediyorsa lokal anestezi altında bu hastaya ofis şartlarında yani ameliyathaneye bile girmeye gerek yok. Rahatlıkla ip askı yapabilirsiniz. Nerelere uygulanabiliyor bu ip askı? İp askı her şeyden önce kaşa yapılabilir, bir orta yüze yapılabilir, alt yüze yapılabilir ve boyna yapılabilir. Boyna nasıl yapılıyor? Nereye? Boynun neresine? Boynun neresine yapılıyor? Boyunda özellikle şu kısım hafif gıda olan bölgeye bir. İkincisi de bazı insanlar boynu bu şekilde düz iner. Biraz da arkadan yaparsanız mesela çeneye diyelim ki 2 tane ya da 4 tane ip koyabilirsiniz. Yine yüze 4 tane ip koyabilirsiniz. Kaşlara birer tane koyabilirsiniz. Yani 6-7 çift iple rahatlıkla hastaya bir efekt verebilirsiniz. Ve bu tabii çok zor değil, çok kolay da değil ama yaklaşık 1-1,5 saat içerisinde bu kişiyi istediğiniz bir görüntüye getirebilirsiniz. Peki lokalde hiç hissiyatı yok ama hastanın Şimdi değil mi? giriş yerinden mutlaka yapmanız gerekiyor, için. uyuşturmanız gerekiyor. Bu tip uygulamalar cerrahi uygulamalardır. Kanülle mi giriyorsunuz? Kanülle giriyoruz ve onun iğneleri var. Özel kendi ipin içerisindeki özel iğneleri var. Onunla yapılıyor. Her şeyden önce absorbe edilebilen iplerle elde edilen sonuçlar daima daha kısa süreli. O yüzden şu günümüzde böyle silikon özel dediğimiz özel bir silikondan yapılmış çok özel içerisinde hani bir ipin üzerinde 800 civarında böyle şeyleri olan tutucu bağları olan dokunun içerisinde erimeyen ipler üretildi. Bu yaklaşık olarak bir 3-4 yıldan beri kullanılıyor aslında. Kopma yapar mı? Kopmaz, hayır kopmaz, erimez ve kopmaz. Çok tabii asılırsanız kopabilir ki bu da çok mümkünatı yok. Peki bir kısmı eriyip bir kısmı kalırsa? Hayır erimez çünkü... Yamulma olur mu? Hayır erimez, yamulmaz. Yani bu çünkü silikon bazlı bir şey ve rahatlıkla cildin altında yapıyorsunuz. Burada tabii çok derin yaparsanız
istediğiniz efekti alamıyorsunuz. Çok yüzeyel yaparsanız ip orada Görünür. hat yapabiliyor, Ay. belirgin olabiliyor. O yüzden çok tecrübe gerektiren bir iş. Hakikaten bu işle ilgili olarak deneyimli bir plastik cerrah. Bakın hep üzerinde başından beri duruyorum ve bütün programlarda bunu ısrarla söylüyorum. Tabii ki. Estetikle ilgili ne yaptıracaksanız lütfen estetik plastik cerrahi uzmanı bir hekimle yola çıkmalısınız. Çünkü o size doğru indikasyonu koyacak. Siz diğer şekilde yaptığınız uygulamalardan zarar göreceksiniz. Bakın ben mesela yüz germe çok sık yapan bir hekimim. Ve yüz germe yaptığım hastaların belki %60-70'i daha önce bir sürü çeşitli uygulamalar yaptırmış oluyorlar. Yaptırdıkları uygulamalar ileride yapacağımız bu yüz germe ameliyatlarını negatif yönde etkiliyor. Tabii. Elde edeceğimiz maksimum başarıyı elde edemiyoruz. Sebebi nedir? Bilinçsiz bir şekilde yani bir şey duymuş hemen yaptırmış, bir şey duymuş hemen yaptırmış. İşte ameliyat olmak istemiyorum korkusuyla aslında olaya giriliyor. Biraz bunu var işin altında yatan sebep. Ama en azından bir plastik cerraha gelirseniz size olmaz deniyorsa, çünkü bu hastalar işlem yaptırıyorlar, sonuç alamıyorlar. Çünkü doğru indikasyon konulmuyor. Yani herkese yapılıyor. Yani gel senin şuranı asalım. Sizin de kaşınızı asabilirim. Sizin elmacık kemiklerinizi asabilirim. Sizin de çenenizi asabilirim mesela. Ama gerek var mı? Yok. Bilmem anlatabiliyor Ay muyum? benim kaşımı kaldırdığını düşünsene. Şimdi anlatmaya çalıştığım şey o. Evet. Yani biraz gerekliyse bile ya da o başka bir yöntemle çok daha iyi çözülebilecekse ama sizin elinizde tek bir malzemeniz varsa onu uyguluyorsunuz. Yani bu şey gibi düşünün. Şimdi bir sürü yemek çeşidi var ama ben ısrarla bir tanesini gösteriyorum. İşte insan her gün lahmacun yiyebilir mi yani? Her gün kebap yiyebilir mi? Mutlaka farklı şeyler ve Tabii. bunun hepsini de yapabilen bir hekimle karşılaştığınızda elde edeceğiniz sonuç da ona göre daha düzgün olacak. Evet, tabii. Çünkü mesela ben bugün programa gelmeden önce bir hastam geldi. 58 yaşında bir erkek hasta. Dedi ki ben yüz germek istiyorum. Tamam yapalım. Dedi ki hocam iple gerelim mi? Şimdi ayağa kalktım hastayı muayene ettim. Dedim ki size olmaz. Neden? Çünkü hasta zaten 30 kilo vermiş. Derisi çok gevşek. Bir sürü yani ekses dediğimiz fazlalık deri var yani. Şimdi bu hastaya iple girerseniz bir facia olur. Bu hasta sizi gelir gider rahatsız eder. Neden? Çünkü doğru bir karar almadınız. Ama o hasta eminim ki sadece iple uğraşan birine gitse hemen yapacaklar. Ondan sonra hastaya yan yattı, suya battı. İşte şöyle oldu, böyle oldu. Deriniz fazla. Derin fazlası niye yaptın? Tabii. Ya da etkinliğini yeterince göremediğinde hasta veya erken dönemde etkinliğinden çözüldüğünde işte şöyle oldu böyle oldu. Yani bunlara gerek yok. Demek ki hastaların uyanık olması gerekiyor. Doğru hekimi tercih etmeleri gerekiyor. Mutlaka bir plastik cerrah, bir estetik plastik cerraha başvurmaları gerekiyor. Bunu her zaman altını çiziyorum. Şimdi uygulama esnasında dediğim gibi yani hastanın hangi bölgesinde problem varsa oraya yönelik olarak. Ancak burada bilinmesi gereken en önemli şey bu tip uygulamalar sadece işte gel bir tık kaşımı kaldırla olmuyor. Bütün yüzü komple değerlendirmek lazım. Mesela boynuma bir tane ip atın. Ama senin boynun yağlıysa oradan liposuction da yapmak gerekiyor. Lokal yapılabilir mi? Evet yapılabilir. Çeneniz küçükse eğer, gerideyse ki bizim Türk halkının %25'inde çene problemi vardır. Ya küçüktür, ya geridedir, ya fazla uzundur. Bilmem anlatabiliyor muyum? Evet. Yani %25'ten bahsediyorum. Çok ciddi bir oran. Evet. Şimdi özellikle gıdı bölgesi problemi olan kişilerin çenesi zaten küçüktür genellikle. Bu tip hastaya bir ip atarak sonuç alamazsınız. Beraberinde liposuction ekleyeceksiniz işte. Hatta çene ucuna belki kendi yağlarını, aldığınız yağları çene ucuna koymanız gerekiyor. Beraberinde ipi de koyduğunuz zaman aslında o ip bizim liposuction sonrası yaptığımız kullandığımız korsenin içten yapılmış hali. Aslında o şekilde boyuna böyle bir direkt olarak bir hat verme şansınız var. Yine jawline kısmını mesela eğer çenenin bu tarafı çok basıksa orayı doldurmak, orayı biraz dolgunlaştırmak, erkekse mesela daha maskülen bir hale getirmek, bayansa ona göre daha uygun bir şekilde getirmek, o çene köşesini oluşturmak. Yine orta yüzde mesela işte bişektomi yapılmış efekte ulaştırıp yani onu kaldırırken ya da işlemi yaparken bir miktar orta yüzünün yukarı doğru asılmasını sağlamak. Tabii bunu yapabilmek için özellikle saç içinden yaptığımız uygulamalarda biz kesiler yapıyoruz. Yani sadece bir delikten girerek iğneyi atmak ya da ipi atmak değil. Orada bir kesi yapıyorsunuz ve o ipin sadece deride yapmış olduğu
çekme etkisi değil, ipi de bir yere asmanız gerekiyor. Bakın askı ipini de sağlam bir dokuya tutturmanız gerekiyor ki yüzü çekebilsin. Bayağı hocam elbise gibi dikiyorsunuz. Bilmiyorum anlatabiliyor muyum? Yani Evet. olayın mantığını bakın kurmaya başladıkça Evet, kişiler bu işin neden bir estetik plastik cerrah uzmanına yaptırması gerektiğinin farkına varacaklar. Çünkü bu işlemde dediğim gibi kafa içerisinde küçük bir insizyon olmanız gerekiyor. İnsizyon olmalı ki izli değildir. Saçın içindeki izleri biz iz olarak kabul etmeyiz. O ipi de bir yere tutturmanız lazım. Yoksa ne oluyor? Deride sadece bir büzüşme oluyor. O büzüşmede bir süre sonra geçecek. Etki de ortadan kaybolacak. Demek ki bu ipler ne olursa olsun mutlaka bir plastik cerrah tarafından gerçekleştirilmesi gerekiyor. Yine mesela kaş kaldırma uygulamasında mesela son yıllarda geliştirilen özel bir takım teknikler var. Biz buna gliding brow lift diyoruz mesela kaşta yaptığımız işlem. Mesela oradaki deriyi alttaki dokudan, doku anestezi altında yapılıyor bu bakın. Kaldırarak yine ipler kullanılarak onun asılması ve kaşın istenilen pozisyona getirilmesi. Yani tıpta ya da plastik cerrahide tek bir teknik yok aslında. Ben bir kaş kaldırma ile ilgili bile şu anda 7-8 teknikten bahsedebilirim. Yani böyle boydan boya kesiler, saç içinde yapılan kesiler, endoskopik yapılan uygulamalar, endoskopi yapılırken kullandığınız malzemeler, işte mesela scalp dediğimiz kafa derisi 5 tabakadır. Bu tabaka bile teknik değişir. Yani derin planda yaptığınız, direkt kemiğin üzerinde yaptığınız bir uygulama ile daha yüzeyel yaptığınız bir uygulamanın efekti bile birbirinden daha farklıdır. Ve biz yaptığımız işte kime ne yapacağımızı ortaya koymak. Buna da algoritma diyoruz aslında. Yani algoritma dediğimiz hangi hastaya hangi tedaviyi, hangi hastaya hangi uygulamayı yapacağınız ve bunu da doğru yapmanız gerekiyor. Bu konuda tecrübeli olmanız gerekiyor. Cerrahiniz iyi olması gerekiyor. Yani bir sürü faktör var. Bütün bunlar birleştiğinde ve doğru seçim, hasta seçimi olduğunda mükemmel sonuç alabiliyor hasta. Hasta için mesela işte yüz germeden sonra oluşan işte morluktu, şişmeydi, ödemdi, sosyal yaşama dönüş hızıydı. Tabii ki iple uygulamalarda çok daha erken 1-2 gün içerisinde toparlayabiliyor. Ama bunlarda bile bazen o çekintiler hastaları gerçekten özellikle ince derili bir hastaya ip uygulaması yaparsanız bu defa da o ipin böyle silüetini diyeyim yani böyle ipin alttaki trasesini ne diyelim ona iz düşümünü Evet. Hissedebilirsiniz. O yüzden gölgesini tamam. Tıpla ilgili çok fazla uğraştığımız için artık bazı Türkçe kelimeleri unutabiliyoruz, kusura bakmayın. Onun gölgesini hissedebilirsiniz. O yüzden doğru seçim çok önemli. Ve işin içerisinde bir de kombine uygulamaları eklediğinizde elde edeceğiniz sonucu bu sefer kat be kat artırıyorsunuz. Böylelikle hastanıza istediğiniz uygulamayı, istediğiniz tedaviyi de yapabiliyorsunuz. Bir de üzerine sonrasında cildi toparlamak için lazer uygulaması yapar iseniz. Lazerden kastınız nedir? Şimdi lazerden kastım şu. Şimdi bakın az önce bahsetmiştim. Kemikteki problem farklı, ortadaki yağ ve bağ dokularındaki problem farklı. Bir de deride cilt yaşlanması dediğimiz özel bir olay daha var. Cilt yaşlanmasında ciltte lekelenmeler olabiliyor. Cildin içerisindeki cildin elastikiyetini sağlayan yapılarda azalma olabiliyor. Cildin kolajeninde azalmalar olabiliyor. O lazer tipi uygulamalar ile ya da dışarıdan yapılan bir takım tedaviler ile cilditteki iyileştirici bir takım faktörleri artırmak, kolajen yapısını artırmak, bu da otomatik olarak cildin sıkılaşmasına sebep olabiliyor. Yani dışarıdan yapılan uygulamaların böyle bir özelliği var. Mesela bu ultrasonik yapılan işte HIFU gibi cihazlar ki bazen programda da geliyorlar, bize de bahsediyor bazen. Onlar mesela alttaki deri altındaki subkutan kısmı biraz daha sıkılaştırır. Bununla beraber mesela yağ enjeksiyonları, kök hücre dediğimiz CVF uygulaması, stromal vasküler fraction uygulaması ki bu da müthiş bir şey. Yani rejeneratif tıp dediğimiz. Bütün bunları birlikte yaptığınızda ki bakın bunların hepsinin lokal anestezi altında uygulamadan bahsediyorum. Kolay bir uygulamadan bahsediyorum. Erken bir şekilde hayata dönmekten bahsediyorum. Ve kombine bir takım proseslerden bahsediyorum.
Ve yine bilinmesi gereken en önemli bir şey, bu tip bir uygulamanın maliyeti sanmayın ki bir yüz germeden daha ucuz. Bakın yani insanlar ucuz olduğu için ip tercih ediyorlarsa, çünkü ipler zaten belli bir maliyetti. Oldukça pahalı şeyler bunlar. Siz o yüzden ne yapılıyor? İşte kalitesiz Çin malı ya da eriyebilen ipler, o da ip, o da ip. Çünkü hasta bunun zaten farkında değil. Artı diğer bahsettiğim hani estetik cerrahların, plastik cerrahların uyguladıkları ipler zaten belli teknikleri olan işlemler, kalıcılığını arttırabilmek için. Bakın ben bir ip uygulaması yapayım, bunu 2 yıl, 3 yıl sonraki sonucunu gösterebilirim. Ama siz plastik cerrah olmayan birisinin yaptığı bir uygulamanın 2 yıl, 3 yıl bırakın 6 ay sonrasını göremezsiniz. Yani böyle bir şey yok. Böyle bir veri yok yani. Çünkü biz işin içerisinde bir takım kombine uygulamalar ekleyip bir takım doğru teknikler uyguladığımızda zaten elde ettiğimiz sonucu kat be kat artırabiliyoruz. Dediğim gibi bakın ipin sağlam bir yere tutturulmasından bahsediyorum. Yani ipin deri altında kalmasından bahsetmiyorum. Tabii. Derinin büzdürülmesinden de bahsetmiyorum. Olay tamamen doğru teknik, doğru uygulama, kombine tedaviler, eklenecek olan işlemler bu şekilde yapıldığında güzel sonuç alıyorsunuz. Evet. Bunun avantajı ne oluyor? Dediğim gibi yani bu tip uygulamalar ucuz olduğu için tercih ediliyorsa mutlaka bilin ki bunun altında bir takım şeyler vardır. Eksikler vardır. Bu bahsettiğimiz uygulamalardan mutlaka eksikleri vardır. Hasta tabii bunu bilmiyor. İp attırdım. O zaman diyor ki bütün ipler böyle oluyor. Halbuki öyle değil yani. İşin muhteşem diyebileceğimiz sonuçlarına ulaşabilmeniz için de bu işle çok uğraşan, bu işle çok fazla haşır neşir olan, diğer kombine uygulamaları yapabilme ehliyeti, lisansı olan, Tabii. lisanslı bir yerde. Çünkü bu tip uygulamalar sonuçta yaş grubu biraz ileri hastalara yapıldığı için bu hastalar endişeli oluyor, korkuyor. Tabii. Yine hastanın hiç ağrı hissetmemesi için mutlaka bir gereğinde sedasyon dediğimiz, yani uyumuyor hasta ama hastayı hafif de olsa sakinleştirici bir cesaret iğnesi deniyor ya halk arasında. Aynen. Onlar kullanılarak yapılırsa çok çok daha etkili ve düzgün bir işlem yapılabilir. Çok teşekkür ediyorum hocam verdiğiniz bilgilerden dolayı. Efendim operatör doktor Fatih Dağdelen sağlık vaktinde konuğumdu. Programımız devam ediyor.